500 balonun olduğu bir odaya girdiğinizi hayal edin. Balonlardan birinde isminiz yazıyor ve 5 dakika içinde bulursanız ödülü kazanacaksınız. Ne yapardınız? Balonunuzu bulup ödülü alacaksınız. Çok basit değil mi? Peki ya siz dahil odadaki 500 kişi de aynı şeyi düşünüyorsa? Bu hikayeyi muhtemelen daha önce farklı versiyonlarıyla duydunuz. Ama hiç düşündünüz mü gerçekten böyle bir deney yapıldı mı diye? İşte ben merak ettim ve araştırdım. Bu 500 balon deneyinin altında aslında bambaşka bir kültür yattığını, farklı kültürden insanlar için bu deneyin hiçbir anlamı bile olmayabileceğini ve hatta bu deneyde asıl verilmek istenenin Amerika'da ünlü bir Türk psikolog tarafından deneyle kanıtlandığını öğrendim. Şimdi hazırsanız kültürel köklerimizin bu deneyle nasıl bağlantılı olduğunu keşfe çıkıyoruz. Hikayenin internette birden fazla hali var. Bir versiyonu da şöyle başlar. Bir liderlik semineri. Salonda yaşları 25 ile 60 arasında değişen 500 kişi var. Üst düzey yöneticiler, doktorlar, mühendisler, hayatlarında karar vermeyi meslek edinmiş insanlar. Seminer yöneticisi sahneye çıkar ve daha önceden dağıtılmış balonları işaret ederek balonlarınızı şişirin ve üzerinize adınızı soyadınızı tükenmez kalemle yazın. Salon birkaç dakika içinde 500 farklı renkten oluşan bir bahçeye dönüşür. Sonra emir gelir. Tüm balonları yan odaya bırakacaksınız. Karıştırılacaklar. Sonra içeri gireceksiniz. 5 dakikanız olacak. Adını taşıyan balonu bulan kişi bu seminerin kazananı olacak. İlk gruptan başlayarak insanlar odaya akın eder. Önce sakin bir arama ama saniyeler ilerledikçe sakinlik kaybolur. İnsanlar balonları havaya savurur, başkalarının ellerinden çekip alır, yere düşürür. Balon patlama sesleri başlar. 5 dakikanın sonunda salonun zemini sönmüş balon parçalarıyla kaplıdır ve tek bir kişi bile kendi balonunu bulamamıştır. Yönetici sahneye çıkar ve katılımcılara tekrardan balon dağıtılır. Herkes balonu tekrar hazırlar ve yine aynı arama olacak sanarken şimdi içeri tekrar girin ama bu sefer elinize geçen ilk balonu üzerindeki ismi okuyup o kişiye verin. 3 dakika geçer, salondaki 500 kişi ellerinde kendi balonlarıyla durmaktadır. Yönetici seminerin mesajını verir. Mutluluk ve başarı da bu balonlar gibidir. Sadece kendinizinkini ararsanız asla bulamazsınız. Başkalarının mutluluğunu bulmasına yardım ederseniz kendi mutluluğunuza da kavuşursunuz. İlham verici değil mi? İnsanın içini ısıtan, insanlığa olan inancımızı tazeleyen bir hikaye. Ancak bu muazzam anlatının çok ufak, minicik bir problemi var. Bu deney hiçbir zaman yapılmadı. İnternette yüzlerce farklı versiyonuyla dolaşan, kişisel gelişimcilerin ve CEO'ların anlata bitiremediği 500 balon deneyi, akademik literatürde var olmayan, tamamen uydurulmuş bir modern çağ efsanesidir. Ancak bu deneyin verdiği mesajın gerçekliğini kanıtlayan bir çalışma, Amerika'da Türk bir psikolog tarafından yapılmıştı. Yıl 1954. Yer Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma eyaletindeki Robbers Cave State Park. Bu ıssız ormanlık alanda birbirini daha önceden hiç tanımayan, fiziksel ve psikolojik olarak tamamen sağlıklı, aynı sosyoekonomik arka plandan gelen 11-12 yaşlarında 22 erkek çocuk bir araya getiriliyor. Çocuklar ve aileleri sıradan bir yaz kampına katıldıklarını sanıyorlar. Oysa bu kamp grup davranışlarının test edileceği devasa bir laboratuvar ve bu laboratuvarın başındaki isim Muzaffer Şerif Başoğlu. Tasarım 3 aşamalıydı. İlk aşamada çocuklar 2 ayrı gruba ayrıldı ve birbirlerinden habersiz şekilde kendi iç normlarını, liderlik yapılarını ve grup kimliklerini oluşturdular. Yani daha baştan insanlara sadece bir grubun üyesisin demek yetmiyor. Birlikte zaman geçirmek, ortak etkinlikler yaşamak ve kendi küçük kültürünü kurmak gerekiyor. İkinci aşamada rekabet geldi. Oyunlar, ödüller ve kazanan kaybeden mantığı devreye sokuldu. İşte burada olay hızla değişti. Takım isimleri, bayraklar, sloganlar ve dış gruba yönelik sert duygular görünür olmaya başladı. Hakaretler, alay, bayrak yakma, hatta açık düşmanlık işaretleri ortaya çıktı. Şerif'in ana bulgusu şu noktada çok güçlüydü. Gruplar arası gerilim sadece kötü karakterli insanlar yüzünden doğmuyor. Rekabetin ve kıt ödüllerin kurulduğu bir ortam düşmanlığı sistematik biçimde üretebiliyor. Üçüncü aşama en kritik kısım. Araştırmacılar grupların tek başına çözemeyeceği ortak problemler yarattı. Örneğin su kaynağı meselesi, bozuk bir araç, birlikte çözülmesi gereken işler. Buna sosyal psikolojide üst hedefler denir. Yani iki tarafında ancak birlikte hareket ederse ilerleyebileceği hedefler. Ve sonuç şu oldu. SALT, aynı fiziksel ortamda bulunmak, birlikte yemek yemek ya da birbirini uzaktan görmek gerilimi otomatik olarak çözmedi. Asıl farkı yaratan şey iki grubun ortak çıkarını gerçekten aynı probleme bağlayan işbirliği oldu. İşte balon hikayesiyle gerçek deney arasındaki en önemli köprü burada. Balon anlatısında kural bir anda değişiyor ve işbirliği
işbirliği sistemi çözüyor. Şerif deneyinde ise bunun daha sert bir versiyonu var. Eğer tasarım rekabet üretiyorsa düşmanlık büyüyor. Eğer tasarım ortak üst hedef üretiyorsa işbirliği şansı artıyor. Bu hikaye 10 yıllar boyunca ders kitaplarında barışın sırrı olarak anlatıldı. Ta ki tarihin tozlu arşivleri açılana kadar. Bilim tarihinin bu kusursuz zaferi Avustralyalı araştırmacı Gina Perry'nin Şerif'in kişisel arşivlerine girmesiyle alt üst oldu. Perry, Kayıp Çocuklar adlı araştırmasında öylesine sarsıcı bulgulara ulaştı ki bugün bile psikoloji dünyası Şerif'in deneyini tartışmaya devam ediyor. Mare Roberts Cave deneyinden tam bir yıl önce 1953'ün yaz aylarında New York Middle Grove'da yapılan ve Şerif tarafından bilim dünyasından tamamen gizlenen ilk deney tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Middle Grove'da pitonlar ve panterler olarak ayrılan çocuklar rekabet turnuvaları başladığında Şerif'in beklediği saldırganlığı göstermediler. Halat çekme yarışını kaybeden takım kazananı dürüstçe tebrik etti. Deneyin çöktüğünü ve devasa araştırma fonunun heba olacağını anlayan araştırmacılar adeta birer kukla ustası gibi bizzat sahaya indiler. Yetişkin araştırmacılar çocukları kışkırtmak için bugünkü deney etiklerine aykırı bir şekilde gizlice çadırlarını yıktı, eşyalarını ormana fırlattı, panterlerin bayrağını kesti ve bir çocuğun müzik aletini yok etti. Ancak o çocukların rasyonel zihinleri bambaşka çalışıyordu. Kaybolan eşyaların bir çamaşırhane hatası olduğuna inandılar. Bayrak kesildiğinde ise her bir çocuk İncil üzerine yemin ederek suçsuzluğunu kanıtladı. İşin en can alıcı noktası ise şuydu: çocuklar birbirlerine düşman olmak yerine onları manipüle eden yetişkinlere karşı zihinsel bir isyan başlattılar. Bir çocuk çıkıp acaba bu adamlar tepkimizi ölçmek için bizimle oyun mu oynuyor diyerek diğerlerini uyardı. Şerif bu aydınlanma karşısında deneyi yarıda keserek bulgularına hiçbir akademik yayında yer vermedi. Eğer şu an bu videoyu izlerken ben olsam o kampta araştırmacıların oyununu hemen çözerdim diyorsanız size çok önemli bir sorun var. Otoritenin, yani gücü elinde tutanların, patronunuzun ya da medyanın sizi başka bir gruba karşı gizlice kışkırttığını fark ettiğinizde gerçekten buna ses çıkarabilir miydiniz? Yoksa durumu kabullenip onların bir bildiği vardır diyerek sessiz mi kalırdınız? Siz kendi dürüst cevabınızı ararken ve fikirlerinizi yorumlarda tartışırken bu tarz perde arkasında kalmış gerçekleri birlikte incelemeye devam edebilmemiz için kanala abone olabilirsiniz. Çünkü şimdi bu manipülasyon laboratuvarını Amerika'dan alıp doğrudan kendi topraklarımıza, Türkiye'ye taşıyoruz ve inanın bana az önceki sorunun cevabı sandığımızdan çok daha karmaşık bir hal alacak. Amerikalı çocukların Middle Grove'daki o isyanı aslında tesadüf değildi. Ünlü kültürel araştırmacı Geert Hofstede'nin verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri 91 skoruyla dünyanın en bireyci toplumlarından biridir ve güç mesafesi, yani otoriteye duyulan güven skoru sadece 40'tır. Yani o çocuklar otoriteyi sorgulamaya ve kendi bağımsız akıllarını kullanmaya kültürel olarak programlanmışlardı. Peki ya bu deney Muzaffer Şerif'in doğduğu topraklarda Türkiye'de yapılsaydı ne olurdu? Hofstede'nin verilerine göre Türkiye'nin bireycilik skoru 37, güç mesafesi ise 66'dır. Daha da önemlisi belirsizlikten kaçınma skorumuz 85 gibi rekor bir seviyededir. Ancak bizi sadece Hofstede'nin batı merkezli verileriyle tanımlamak eksik olur. Burada Türk psikolojisinin öncüsü Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın o devrimsel özerk ilişkisel benlik kavramı devreye girer. Kağıtçıbaşı'na göre Türk insanı hem kendi kararlarını verebilen bir birey hem de ailesine, mahallesine, grubuna duygusal olarak oldukça bağlı bir kolektif varlıktır. Bizde biz kavramı batıdaki gibi pratik bir ortaklık değil, derin bir kader birliğidir. Gelin o meşhur düşünce deneyini başlatalım. 12 yaşındaki Türk çocuklarını Anadolu'da izole bir kampa koyduğumuzu düşünün. Deneyin birinci aşamasında araştırmacılar onları A ve B grubu olarak ayırdığında çocuklar kendilerine hayvan isimleri vermekle yetinmezdi. Sosyolojik reflekslerimiz gereği ilk sorulacak soru aslen nerelisin veya hangi takımı tutuyorsun olurdu. Türkiye'de sosyal kimlik, hemşericilik ve köken üzerinden saniyeler içinde inşa edilir. Aynı memleketten olanlar kendi içlerinde görünmez bir abi kardeş hiyerarşisi kurar, gruplaşma çok daha derin ve organik bir hal alırdı. İkinci aşama olan rekabet ve çatışma evresine geçildiğinde ise işin rengi Amerika'dakinden çok daha karanlık olurdu. Amerikalı çocuk için halat çekme yarışındaki kupa rasyonel bir ödüldür. Kaybedince el sıkışılır. Ancak Türkiye'de yüksek belirsizlikten kaçınma ve ilişkisel benlik dinamikleri gereği yarışma bir onur meselesine,
gittikçe grubun yüceliğine dönüşürdü. Araştırmacılar kışkırtmak için çadırları yıktığında veya bayrakları kopardığında Türk çocukları bunu bir oyun değil, aşılan sınır olarak algılardı. Sosyal kimliğe yapılan bu saldırı çatışmayı çok daha hızlı ve tehlikeli bir şekilde tırmandırırdı. Ve geldik en kritik noktaya. Yetişkin araştırmacıların bu çatışmayı gizlice körüklediği fark edilirse ne olurdu? Middle Grove'daki çocukların başlattığı entelektüel isyan Türkiye'de yüksek güç mesafesi kayasına çarpıp paramparça olurdu. Türk çocukları kendilerini manipüle eden otorite figürlerine, yani kamp yöneticilerine, öğretmenlere veya akademisyenlere muhtemelen baş kaldırmazdı. Çünkü bizde otorite figürleri genellikle sorgulanamaz kabul edilir. Çocuklar çadırlarının yetişkinler tarafından yıkıldığını bilse bile bunu bizi deniyorlar, dayanıklılığımızı ölçüyorlar şeklinde meşrulaştırır ve öfkelerini otoriteye değil yine karşı gruba yönlendirmeye devam ederlerdi. Yani bu sınavdan geçmeye çalışırlardı. Ancak bu karanlık tablonun bir de aydınlık yüzü var. Deneyin son aşamasındaki o üst düzey hedef, yani kampın sularının kesilmesi ve bir borunun tamir edilme zorunluluğu. İşte o an Türk kültürünün binlerce yıllık hayatta kalma mekanizması olan imece devreye girerdi. Amerikalı çocuklar suyu tamir etmek için geçici, pragmatik bir işbirliği yaptılar ve işleri bitince eski hallerine dönmeye meyilliydiler. Ancak Türkiye'de imece sadece fiziksel bir iş bölümü değil, manevi bir sözdür. O ana kadar birbirine adeta düşman kesilmiş çocuklar çamurun içinde aynı boruya omuz verdiklerinde, o teri paylaştıklarında aralarında yepyeni, sarsılmaz bir kardeşlik bağı oluşurdu. Krizi birlikte çözmek tüm geçmiş husumetleri bir anda siler ve o iki düşman grubu et ve tırnak gibi tek bir büyük aileye dönüştürürdü. Bizim çatışmamız ne kadar yıkıcıysa imeceyle kurduğumuz barış da o kadar kalıcı olurdu. Günün sonunda en başta anlattığım o 500 balon efsanesinin bize fısıldadığı o pürüzsüz iyilik hali gerçek dünyada ne yazık ki yok. Ama Muzaffer Şerif'in inandığı gibi kaynaklar uğruna birbirini düşman bilen tamamen ilkel varlıklarda değiliz. Bizler içinde doğduğumuz kültürün kodlarıyla, otoriteyle kurduğumuz ilişkiyle ve aidiyet ihtiyacımızla şekillenen karmaşık zihinleriz. 500 balon hikayesi muhtemelen hiç yaşanmadı ama sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Çünkü içindeki gerçek, deneylerin kanıtladığı gerçek, hepimizin sezgisel olarak bildiği gerçek, tek başımıza küçük, birbirimize değer verdiğimizde büyüyüz. İnsanları kırmak, onlara karşı yapıcı olmayan yollarla yaklaşmak ya da sırf büyüdüğümüz çevrenin etkisinden dolayı şiddete başvurmak asla çözüm değildir. Büyüdüğünüz çevrenin ve ailenizin sizi etkilemediğini düşünüyorsanız, bir çocuğun izlediğini taklit etmekle kalmayıp üstüne neler eklediğini anlattığım video şu anda ekranda. Balonumuzu bulduk. Sıra ihtiyacımız olan sevgiyi almakta.